Hepinize merhaba. Meatflix'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Pişirme esnasında ısıyı yaymada bize yardımcı olmasını. Tarifimize ançüez ekliyoruz. Balık tuzlaması ekleyeceğiz. Diğer ceplerimiz nerede? Cepleri kaybetmeyelim. Burada da var bir tane. Ağzım beni açtı, evet. O zaman dur, birazdan sofradayız. Hayır. Duramıyor musun? Hazır mısın? Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Meatflix'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni bir haftada birlikteyiz. Bu haftaki tarifimize geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Bu öyle tahmin ediyorum ki yayınlandığında 6. ya da 7. videomuz olacak. Hızlı bir şekilde büyüdük, geliştik, gelişiyoruz. Hepinize çok teşekkürler varlığınız için, desteğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için. Meatflix sizlerle büyüyor. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederek bu haftaya başlayalım. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu haftaki tarifimize geçiyoruz. Bu hafta biraz farklı bir şey yapacağız. Yine tabii ki et yapacağız. Etle çalışacağız. Kırmızı et kullanacağız ama biraz değişik bir tarifimiz var. Ama eminim hepiniz çok beğeneceksiniz ve denemek isteyeceksiniz. Bu hafta yapacağımız et kuzu budu. Leg of lamb. Kuzu buduyla çalışacağız. İtalyan usulü pişireceğiz. Şimdi hazırlık aşamasına geçelim. Hadi bakalım buradan başlıyoruz. Evet, bu hafta kuzu budu yapıyoruz. Benim şöyle 2 kilo 600 gramlık kocaman bir kuzu budum var. Bunu yaklaşık bir hafta önce aldım. Kuzu etini aslında dinlendirmeye gerek yok. Zaten yumuşak bir et ve ekstra dinlendirmeye ihtiyacı olmuyor. Ben sadece bozulmaması için, sağlıklı bir şekilde saklayabilmek için vakumladım. Bu eti şimdi önce hazırlayacağız. Önce lezzetini arttıracağız içine katacağımız şeylerle. Sonra bir gravy sos yapacağız. O gravy sos bunun etinin lezzeti üzerinde çarpan etkisi yapacak. Etin lezzetini çok fazla arttıracak. Etin lezzetini 3'e 5'e katlayacak. Yanına harika bir Yorkshire pudding yapacağız. Ben aslında İngiliz ekmeği diyorum Yorkshire puddingine. Bu tip etlerle harika oluyor. Çok güzel oluyor. Onu da beğeneceğinize eminim. Yeni tarifimize buradan başlıyoruz. Evet, sıra geldi kuzu budunu fırına gitmeye, hazır hale getirmeye. Gördüğünüz gibi büyük bir parçamız var. 2 kilo 600 gramlık kocaman bir parça. Şurada gördüğünüz omurga kemiğini ben çıkarttırmadım. Omurga kemiğinin pişirme esnasında ısıyı yaymada bize yardımcı olmasını bekliyorum. Kemikli pişen etlerin genel olarak zaten daha lezzetli olduğu görüşündeyim. Şimdi gördüğünüz gibi dışında bir miktar yağ var. Onu çiziyorum, skorluyorum ki üstüne ekleyeceğimiz lezzetler daha kolay içine girsin. Pişerken ısı içine daha rahat girsin. Şöyle kabaca çizsek yeterli. Evet, arkasına da aynı işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi şuraları özellikle. Şimdi burada yapacağımız birkaç şey var. Kuzu budunun içine kaskların özellikle birleştiği noktalara küçük 3-4 santimlik cepler açacağız. Bunu da özellikle dediğim gibi birleştiği noktalarda yapmaya gayret göstereceğiz. Mesela bir tanesi şurada. Şöyle giriyorum. Parmağınızla da açabilirsiniz. Şöyle bir tane şuraya açalım. İkinci cebimiz burada. Şurada bir cep yapalım. Kalın cep yapmaya gayet uygun. Bir tane şöyle inciğin üst kısmına yapalım. Bir tane şuraya yapsak iyi olacak. Hani 1, 2, 3, 4 tane cebimiz oldu. Hemen arkasını çevirin. Arkasına da 2 tane yapsak yeter. Ceplerimizi hazırladık. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Sarımsaklarımız var. Biraz küçülteceğiz. Biraz bölseniz yeterli. Çok parça pinçik etmeye gerek yok. Sarımsaklarımız hazır. Burada gördüğünüz gibi biberiye ve taze kekik hazırladım ben. Bunları sarımsakla birleştireceğiz ve bu ceplere yerleştireceğiz. Ama katacağımız ilginç bir içerik var. Bu tarifte, bu İtalyan usulü kuzu budunda tarifimize ançüez ekliyoruz. Balık tuzlaması ekleyeceğiz. Balık olur mu demeyin. İnanın hiçbir balık lezzeti etin içinde kalmıyor. Bu sadece flavor'ını, tadını, aromasını, lezzetini diğer içeriklerle birleşerek, bir araya gelerek ete katacak ve çok güzel olacak. Çok fazla koymanıza gerek yok. Çok aşırı bir içeriğe gerek yok. Şöyle şu kadar olması yeter. Harika. Ceplerimize şunu biraz doğrayalım. İri iri karanlar var. İri iri kalanları almak için şöyle küçük küçük kabaca
sarımsak, biraz biberiye, biraz kekik. Bu cebin içine bütün hepsi gidiyor. Burası bir sarımsak daha kaldırır bence. Bu gördüğünüz ceplere doldurduğumuz aromalar, lezzetler pişme esnasında fırının ısısı yükseldikçe, etin yağları eridikçe patlayacak ve lezzeti bizim için çarpan etkisi göstererek 3'e 5'e katlayacak. Şimdi sarımsaklarını önce yerleştirelim. İlk etapta bol sarımsaklı olsun istiyoruz. Diğer ceplerimiz neredeydi? Cepleri kaybetmeyelim. Burada da var bir tane. Bir tane inciğin üstüne açmıştık. Evet. Tam ançüezlerini koyuyorum. Ançüezleri içeri. Biraz da taze kekik serpiyorum. Arka tarafına da kalan sarımsaklarımızı yerleştirelim. Sarımsaklar dediğim gibi patlayıp pişme esnasında etin lezzetini 3'e 5'e katlayacak. Neredeydi ceplerimiz? Şurada. Evet. Evet. Harika oluyor. Et fırına gitmeye yaklaşık olarak hazır. Son olarak eti şöyle bir zeytinyağı ile dolaşalım üstünü. Eti masajlıyorum. Yabancıların deyimiyle rub ediyorum eti. Adanalıların deyimiyle eti avcarlıyorum. Adana'da bunu avcarlamak derler. Eti soslamaya, sosla masaj yapmaya ete. Buradan tüm Adanalılara selam olsun. Ben Adana'yı çok severim. Et deyince bence Türkiye'nin başkentidir. Tüm Adanalı kardeşlerimiz, bizi izleyenler, buradan hepinize selamlar. Tuz, karabiber tabii. Hemen arkasından karabiber. Taze çekilmiş karabiber, toz karabibere göre bence her zaman daha iyi performans veriyor. Hem daha iri taneli olması itibariyle daha çok ağza geliyor, dile geliyor. Hem de taze kokusuyla varlığını hissettiriyor. Toz karabiber toz haline geldiği için, havanın da etkisiyle, havayla temas ettiği için yavaş yavaş aslında biraz aromasını kaybediyor. Taze çekilmiş tane karabiberde bu durum yok. Harika bir şekilde fırına gitmeye böylece etimiz hazır. Şimdi gravy sos için soğanlarımızı hazırlıyoruz. Soğanları şöyle kabaca doğramamız yeterli. Bunlar zaten 200 derecede etin altında 90 dakika boyunca pişecekler ve erime noktasına gelecekler. Dolayısıyla şekilleri çok önemli değil. Gravy sos için harika bir baz oluşturacak kırmızı soğan. Kırmızı soğan lezzet olarak beyaz soğandan bence daha lezzetli. Girdiği yemeklerde katkısı çok büyük. Kırmızı soğanı seviyoruz. Çok ince iş yapmanıza gerek yok dediğim gibi. Kabaca doğrayın, içine atın. Derin tepsinin içine gidiyorlar. Tepsinin içine ben bir tane de şöyle küçük bir baş sarımsak atacağım. Şöyle ikiye bölüp atacağım sadece. İçindeki aromalar çıksın diye. Çok fazla bir farkı olmayacak. Sonunda zaten süzeceğiz sosumuzu. Şöyle biraz biberiye atıyorum. 2 dal biberiyem. Kuzu budunu aromalandırırken artmıştı. Oradan kalan biberiyeleri koyalım. Taze otlar sosun lezzetini arttırmada iş görecekler. Şöyle ikinci şeyi de atalım hemen. Taze olduğu için biraz zor kopuyor. Maşallah. Şöyle biraz, bunları hatta hiç bölmeyeceğim bile. Kekik ve son olarak tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı dolaştırıyoruz. Bu kadar yeter. Etin de yağını alacağı için etin de yağı ile birlikte iyice yağlanacaklar. Tabii ki tuz, karabiber. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim. Bu aslında normalde bu tarifte olan bir şey değil ama lezzeti arttıracağını düşünüyorum. Kereviz sapı koyacağım. Gravy sos kereviz ilavesiyle fırına gitmeye hazır. Evet, etimiz hazır. Burada fırına gitmeyi bekliyor. Fırınımız 200 derecede açık. Hemen fırınımızı açalım. Üstteki tele yerleştireceğiz. Şöyle hazırladığımız sebzelerimiz, gravy sosumuz da burada. Onu da şöyle tam altına gelecek yoğunlaşsın. Pişirmeye başladık. 90 dakika boyunca 200 derecede fırında olacaklar. Evet, etimiz pişiyor. Fırından nefis kokular gelmeye başladı.
Son düzlükteyiz. Son 20 dakika. Bir durumu kontrol edelim. Şöyle. Evet. Sebzelerimiz karamelize olmuş durumda. Nar gibi kızardılar. Harika. Etimiz de çok güzel. Eti bir çevirelim. Şöyle. Evet. Altını üstüne getirdik. Biraz da böyle pişsinler. Zaten biraz sonra fırından alacağız. Operasyon başarıyla devam ediyor. Evet, sebzelerimiz de oldu. Sebzelerimizi fırından aldık. Şimdi artık gravy sosu yapacağız. İçine biraz şöyle yarım bardak kadar kırmızı şarap ekledim. Kırmızı şarabı çekecekler ve sonrasında diğer malzemelerimiz girecek. Şimdi sizlere çok hızlı bir tarif vereceğim. Uygulamasını da daha sonra göstereceğim ama önce bir anlatayım. Burada 200 gram un var. Burada 4 yumurta var. Burada 200 mililitre süt var. Bunları kullanarak ve gördüğünüz muffin kalıbını yani kek kalıbını ve Pyrex ölçeğimizi kullanarak bunları pişireceğiz. Yorkshire pudingi yapacağız. Ben ona İngiliz ekmeği diyorum. Yorkshire pudingi yapacağız. Bu tip etlerle bugün yaptığımız butla çok güzel oluyor. Çok lezzeti arttıran bir yan ürün oluyor. Yapacağımız şey çok hızlı bir şekilde şu yumurtaları çırpıp ardından sütü ilave edeceğiz. Sütle yumurta bir araya gelince, iç içe geçince unu ekleyeceğiz ki onun içine ben biraz tuz da ekledim. Unu katacağız ve yine çırpmaya devam edip hamurumuzu oluşturacağız. Muffin kalıbını 200 derecedeki fırına atacağız. Muffin kalıbının içine yarım parmak kadar her bir haznenin içine yaklaşık yarım parmak kadar, yarım santim kadar diye de düşünebilirsiniz. Ayçiçek yağı koyacağız. Zeytinyağı koyamıyoruz. Zeytinyağı çünkü çok aromatik ve çok kolay yanan bir yağ. Dolayısıyla bu tarifte ayçiçek yağı kullanmak zorunlu. Ayçiçek yağı bu kalıbın içinde fırında ısınacak. Ardından Pyrex kabımızla, ölçeğimizle hamuru içine dökeceğiz ve tekrar fırına girecek hamur. 15 dakika içinde Yorkshire pudinglerimiz meydana gelecek. Çok güzel olacaklar. Şimdi başlıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Yumurta tek bir form alıncaya kadar akışkanlığı yumurtanın beyazıyla sarısı bunu yapacağız. Evet, kek kalıbımızdaki yağlar ısındı. Fırından aldık. İçindeki yağ çok sıcak şu anda. Hamurumuz da hazır. Hamuru taşmayacak kadar içine döküyoruz. İçindeki yağ şu an çok sıcak. Dolayısıyla aslında hamuru döktüğümüz anda pişmeye başlıyor. Bu yaptığımız aslında hamur kızartması. Sadece muffin kalıbı, kek kalıbı kullanmış oluyoruz. Biraz kenarlarını damlıyor. Çok da sorun değil. Mutfak bir keyif işi. Mutfak bir zevk işi. Dolayısıyla çok da strese girmemek lazım. Elinizden gelenin en iyi şekliyle yapmaya çalışın. Yine de elinizin lezzeti geçen şey her halükarda dışarıda yediğiniz yiyeceklerden, yemeklerden daha kıymetlidir. Şimdi bu haliyle bunları fırına atacağım. 15 dakika sonra geldikleri hali hep beraber göreceğiz. Evet, sebzeler oluyor. Gravy sosumuzun bazı oluştu. Şimdi bunu bağlamak için önce üstüne 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Şöyle biraz çevirelim. Bu un bunların süratle bağlanmasını sağlayacak. Şu
şu yanık kısımları almayacağız. İçimiz sadece ortadaki pişen kısımlarla. Ama biraz karamelize bir lezzet de, bir karamelizasyon da istiyoruz. Şimdi bunun üstüne 480 mililitre, yani yaklaşık yarım litrelik tavuk suyumuz var. Yine şöyle çevirelim. Altını açalım. Sos kaynasın ve çekmeye devam etsin. Kereviz sapları da lezzetini verdi sosa. Şimdiden nefis bir lezzet olduğuna eminiz. Sonrasında içine şöyle 2 büyük kaşık yaban mersini reçeli ekleyeceğim. Hatta bu sos biraz fazla olur. 3 kaşık da kaldırır. Bu şarabın verdiği aslında ekşiliği alacak. Dengelemekte kullanmış olacağız. Şöyle yine biraz çevirelim. Lezzetler birbirine girsin. Son noktada sos koyulaştıktan sonra, sos kıvam aldıktan sonra yapacağımız şey süzmek olacak. Böylece gravy sosumuzu elde etmiş olacağız. Hem çok lezzetli olacak hem de çok faydalı olacak. İçine giren şeylere baksanıza. Sarımsak, soğan, kereviz sapı, tavuk suyu. Hepsi birbirinden faydalı şeyler. Vitamin deposu. Bu biraz çeksin. Şimdi tuz, karabiber ilave edeceğim. Şöyle tuz. Karabiber. Evet, sosumuz kaynıyor. Birazdan iyice koyulaşacak. Gördüğünüz gibi zaten kıvam aldı iyice. Biraz sonra süzüp sos kabımıza alacağız. Evet, etimiz hazır. Sosumuz olmak üzere. Sosu birazdan burada süzeceğiz. Sos tavamıza, sos tenceremize alacağız. Ve fırında da nefis ekmeklerimiz, Yorkshire pudinglerimiz oluyor. Az sonra finaldeyiz, tadımda birlikteyiz. Görüşmek üzere. Evet, bu hafta ilk tadımda Alp'le birlikteyiz. Alp, kuzu budu yaptık bu hafta. Heyecanlı mısın? Hı? Evet, merak ettim. Nefis oldu, nefis oldu, nefis oldu. Şöyle neresinden istersen şurasından verelim mi? Yani Tamam. onlar Sana falan bir, mı? bir vereyim yerinden verdiğimi şuradan verelim. Elde mi yiyebilir miyim? Dur vereyim onu ama. Biraz. Yok, ben yerim. Ağzım minnacık, evet. Bir parça da ben tadıyorum. Çok lezzetli. Harika. Muhteşem olmuş. Beğendin mi? Bizi izleyenler like atsın mı? Onlar da beğensin mi? Evet. O zaman dur, birazdan sofradayız. Buyur. Duramıyor musun? En önemli tadımla birlikteyiz. Son tadımdayız. Yine Lal Hanım ve Hande Hanım bizlerleler. Hatta Lal Hanım platformunu da getirdi. Bravo, bravo Lal. Hazır mısın? Merhaba arkadaşlar. Lal, bak burası soslu biraz. Sana şöyle vereyim. Güzel. Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Evet. Yine yapayım bunları. Evet. Tamam. Bir parça da annene hazırlayalım hemen. Çünkü hanımcılık bunu gerektirir. Sosunu aynı kattım bir kere. Sos muazzam. Sosu gravy sos muhteşem oldu yani. Herhangi bir et yemeğiyle bu sos etin lezzetini 3'e 5'e katlar. Şöyle biraz da patates püresi ister misiniz? Şeyi ben yaptım, canım biliyor. Peki. Yine de bu Yine de Şey yok şayet. şöyle alalım. İngiltere'miz Yorkshire pudding diyor.
Yorkshire pudding'i birazdan yemekte vereceğim. O zaman ben Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Fırında kuzu budu yaptık bu hafta. Onun yanına harika bir patates püresi yaptık. Biz püreyi tatlı patates ve bildiğimiz sarı patatesi birlikte kullanarak yapıyoruz. Bildiğiniz gibi tatlı patates biraz daha aromatik. Dolayısıyla pürenin lezzetini biraz arttırıyor. O şekilde tercih ediyoruz. Yaptığımız gravy sos bu tip et yemeklerinde, fırında pişen tandır türü yemeklerde harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Gerçekten çok lezzetli. Bütün bunları da, bütün bu tabağı da bu Yorkshire pudingleriyle taşlandırdık. Nefis bir yemek oldu, nefis bir tarif oldu. Şimdi yemek için, sofraya geçmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz, bu tarifimizi beğendiyseniz like butonuna, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Lütfen videoların altına yorumlarınızı yapın. Şu ana kadar çok az yorum geldi. Aslında onlardan çok besleniyoruz, çok faydalanıyoruz. Düşünceleriniz, tarifleri izlediğinizde aklınıza gelenler bizim için çok kıymetli. Lütfen ne olur yorumlarınızı videolardan esirgemeyin. Bu videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü her zaman söylediğim gibi mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Gelecek hafta yeni videolarımızda, yeni içeriklerimizde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.